kurbanlık. Kuzunu iyi besle bayrama kadar. Bayramda bizim kurbanımız olacak deyince babam, ama o daha çok küçük demiştim. Bayramda neredeyse 1 yaşında olacak. Gayet temiz ve iri. Kurban olur yani. Ama baba diyerek başlayıp 1000 dereden su getirsem de babamı ikna edemiyordum. Aşk olsun baba, bayramda kuzumuzu mu yiyeceğiz yani demiştim en son. Kınalı kuzu evimize geldiği zaman ayakları titriyordu. Ah ne sevimliydi bir bilseniz. Gece gündüz onunla meşgul oluyordum. Hayata merhaba demiş tazecik otları yedirirdim ona. Ya peki büyüyünce o ne yapmıştı? Arkadan belimi bir toz kondurmuştu ki çiçekleri öpmüştüm. Elbette o da şaka yapardı. Bir gün onun önüne boş kovayı koymama nazire olarak. Oysa o çok susamıştı belki de. Ne günlerdi o günler. Şimdi kınalı kuzu, kınalı kurbanlık olmuş. Ne çabuk. Babam, şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Sana güzel bir haberim var. Hafta sonu sizi Pınarbaşı'na götüreceğim. Dedenleri de çağırdım. Hem orada kuzunla doya doya oynarsın. Ben size pirzola pişiririm. Ne dersin? Sıkı dur baba dedim ve babamın kucağına atladım. Dur deli kız, kocaman oldun hala tepeme çıkıyorsun. Sen benim biricik babamsın dedim ve sarmaş dolaş olduk çimlerin üzerinde. Tahmin ettiğim gibi piknik çok güzel geçti. Annem, babam, kardeşim, dedem, ninem hep birlikte güzel saatler yaşadık. Günün favori yiyeceği babamın kendi eliyle pişirdiği pirzolaydı. Pirzolayı çok sevdin galiba Hilal. Tabii baba, kim sevmez pirzolayı? Kimse cevap vermedi. Sessizliği babam bozdu. Peki ne etiydi yediğin? Bilmem, kuzu etiydi. Olabilir, ne olmuş kuzu eti ise? Hani kınalı kuzunun kesilmesine üzülüyordun ya. Ama benim kuzumu kesmedik ki. İşte Pınar'dan su içiyor diye kuzumu gösterdim. Bu konuşmalardan sonra sofradakiler az çok meseleyi öğrenmişti. Dedem beni yanına çağırıp kesilenin kınalı kuzu veya başka bir kuzu olmasının farkı olmadığını, kuzuların, koyunların etinden, sütünden ve derisinden faydalanmak için beslendiğini anlattı. Dedemin anlattıkları doğruydu. Ama ben diye başlayan itiraz cümlelerim devam ediyordu. Anlaşılan seninle daha işimiz var dedi babam ve mesele kapandı. Piknikten birkaç gün sonra babam, Hilal, haydi gel bakalım seninle dolaşalım biraz dedi. Ben merak içinde hazırlanıp babamın yanına koştum. Sorularıma ısrarla cevap vermiyor, havadan sudan konuşuyordu babam. Hava, su ve çiçekler kadar geceleri ay ve yıldızlar da güzeldir biliyor musun Hilal? Elbette biliyorum baba, bunları bilmeyen mi var? Bilmeyen yok belki ama onların güzelliğini görmeyen çok. Bunları konuşmak için mi çıktık yani şimdi dışarı? Yoksa seksek mi oynasaydım seninle? Bir hikmeti vardır elbette. Bekle, sabret. Susarak yürümeye devam ettik. Biraz sonra bir kasabın önüne gelince durduk. İçeride kasap etleri parçalıyor, dolaba yerleştiriyor. İnsanlardan gelip alanlar oluyordu. Bak bir kınalı kuzuyu daha kesmişler Hilal. Sence kötü bir şey mi yapmışlar? Durup düşündüm. Evet desem söylediğime kendim de inanmayacaktım. Hayır desem önceki söylediklerim çürüyecekti. Bak kızım, kuzular, koyunlar, keçiler, danalar kesiliyor sürekli. Kasaplar bu işte çalışıyor. İnsanlar da et ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca karşıdaki içinde bir güzel taraf var. Ama önce sana bir soru sorayım Hilal. Şerefli bir ölüm var mıdır? Biraz düşüneyim. Evet buldum. Şehitlik şerefli bir ölümdür. Allah için canını feda etmiştir şehit olanlar. Peki hayvanlar için de ölümün güzeli olabilir mi? Bilmem. Olur mu? Elbette olur. Biz kurbanı niçin kesiyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için kesiyoruz bildiğim kadarıyla. Peki kınalı kuzuyu niçin keseceğiz? Kurban olarak. Evet anladım, Allah'ın rızasına nail olmak için. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah tarafından oğlunu kurbanlık etmesi emrini alınca oğlunu kesmekte tereddüt etmiş midir? Hayır. Ne Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne de oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam tereddüt etmemişti. Peki şimdi sana tekrar sorayım. Kınalı kuzu bir evlattan daha mı kıymetlidir? Hayır. O halde biz çok sevsek de kınalı kuzuyu Allah için kurban edeceğiz. Anlaştık mı Hilal? Peki şehitler Allah için ölürken saadete eriyormuş. Kınalı kuzu da kurban edilmekten mutlu olacak mı? Olmaz olur mu? Rivayet edilir ki kurban ettiğimiz hayvanlar sahibini Sırat Köprüsü'nden geçirip cennete ulaştıracakmış. Aa ne güzel. Kınalı kuzunun sırtına binmişim ve cennete gidiyorum. Tabii ya, neden olmasın?
Bize düşen Allah'a dua etmek ve ibadetlerimizi yapmak. Kurban da bir ibadettir. Hadi evimize dönelim baba. Kınalı kuzumu iyi besleyeyim de Sırat Köprüsü'nde daha besli ve güçlü olarak taşısın bizi. Babamla neşe içinde eve döndük. Kınalı kuzuma artık bambaşka bir gözle bakıyordum. Onu kurbana kadar krallar gibi beslemeye karar verdim.